Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bugün evimden karşılıyorum. Bizim Duman da burada yanımda uyuyor. Biliyorsunuz ne zaman videoya başlasam hiçbir zaman yanımdan ayrılmaz. Bugünkü videomda sizlerle beraber 30 yaşına girdim, neler hissediyorum bunları konuşacağız. Aslında tam 30 değil, 30,5 oldu. Ben Eylül ayında 30 yaşına girdim arkadaşlar. Fakat böyle bir video çekmek istemedim. Biraz bir bakayım dedim 30 yaşında neler oluyor, neler gidiyor. Sizlere daha sonra video çekmek istedim. Şimdi video başlamadan önce kendimi birazcık kısaca tanıtmak istiyorum sizlere. Bu kanalda beni tanıyanlar da var, tanımayan insanlar da çok var. Çoğunuz tanıyor biliyorum ama çok kısa bir özet geçeyim. Ben Bulgaristan göçmeni bir ailenin ilk çocuğuyum. Bir de benim küçük bir kardeşim var. Gerçi şimdi küçük dediğimize bakmayın. Zaman hızlı geçiyor. Kendisi şu an 26 yaşında. Buradan öpücüklerimi yolluyorum Sema'ya. Her neyse arkadaşlar, bizim ailemiz Bulgaristan'dan Türkiye'ye 92 yılında göç etti. Bulgaristan'da da o zamanlar işte Todor Живkov dönemi, birazcık da asimilasyon çalışmaları yapılıyor. Türk vatandaşlarının isimlerini Bulgar vatandaşı olarak değiştirmeye çalışıyorlar vesaire. Öyle olunca işte birçok Türk Bulgaristan'dan çıkıyor ve Türkiye'ye geliyor. Bazı insanlar da Bulgaristan'da kalıp isimlerini Bulgar isimleriyle değiştiriyor. Daha sonrasında tekrar Türk ismine değiştirmeler gerçi oldu ama o zamanlarda öyleymiş. Benim hatta dedem, teyzem vesaire Bulgaristan'da yaşıyor arkadaşlar. O şekilde benim ailem 92 yılında İstanbul'a geliyor. Ben de 94 yılında doğuyorum. Daha sonrasında ilkokul, ortaokul Sultan Gazi'de geçiyor. Lise Bayrampaşa'da geçiyor. Bayrampaşa'da İstanbul Ticaret Odası Anadolu Teknik Lisesi diye bir lise var. Eğer gidenler varsa yorum kısmına yazsın. Ben o liseden mezun oldum. Elektrik elektronik bölümü mezunuyum. Bir ara endüstri meslek olmuştu lise. Bilmiyorum şu an tekrar değişti mi değişmedi mi ama bizim zamanımızda İTO ATL olarak geçiyordu. İlk 2 sene çok güzeldi arkadaşlar. Bizim lise Anadolu Lisesi olduğu için güzel bir kalitedeydi. Fakat sonrasında endüstri meslek lisesini de dahil ettiklerinde kalite gerçekten çok düştü. Ve maalesef yani son 2 yıl çok güzel geçmedi diyebilirim sizlere. Sonrasında işte üniversite serüveni, o zaman üniversite sınavlarının hepiniz gibi ben de çalıştım, hazırlandım, dershaneye gittim vesaire. Sonrasında da bilgisayar bölümüne geçtim. Yönetim Bilişim Sistemleri, YTP Üniversitesi arkadaşlar, Ataşehir'de. Sürekli git gel yaptım. Sultan Gazi'de oturuyordum. Ataşehir'e gidebilmek 2 saat sürüyordu. 2 saat gidiyordum, 2 saat geliyordum. Tam 5 yıl boyunca bu şekilde zaman geçti arkadaşlar. Yani zamanımın çoğu yolda geçtiği için çok fazla üniversitede işte arkadaşlık yapalım, ortamlara akalım vesaire olmuyordu. Aynı zamanda para yapmam da gerekiyordu benim. Kredi kartlı borçlarımız vardı. Onun dışında almak istediğim, toplamak istediğim bir kasa vardı. Güçlü bir ekran kartı, güçlü bir işlemci vesaire. Her çocuğun hayalidir o zamanlarda. O yaşlarda da çocuğuz arkadaşlar. İlk olarak Burger King'de çalıştım Eyüp'te. Orada güzel bir tecrübe edindik. 3-4 ay boyunca gerçekten İşin ne kadar zor olduğunu, çalışma disiplini nasıl edinilir bunları çok güzel öğrendim. Yani ilk hayatıma direkt hardcore başlayınca zaten otomatik olarak bir hustling moduna girdim arkadaşlar. Sonrasında üniversite döneminde vesairede ben okuldan çıkıyordum, bir balık restoranına gidiyordum Beşiktaş'ta ve orada atıyorum okulda 4-5 saat görüyordum, işe gidiyordum, 4-5 saat orada çalışıyordum. Sonrasında eve geliyordum, uyuyordum, kalkıyordum, sabah 6'da kalkmam gerekiyor çünkü 2 saat yol var vesaire. Yani biraz yoğun zaman geçti arkadaşlar. Yani şöyle yapınca bildiğiniz üniversite hayatım bitti. Çünkü çok yoğunum, boş zamanım yok. Sürekli çalışıyorum vesaire. Aynı zamanda da üniversite hayatının sonlara doğru da YouTube'a başlamıştık. Hep kendimi meşgul ettim. Sonrasında ben Green Card'a başvurdum. Zaten hayatımız ondan sonra çok farklı bir yola evrildi arkadaşlar. Yani nasıl evrildi? Size şöyle anlatayım. Atıyorum GTA San Andreas'tan örnek vereyim. Şurada bir harita var, bir şehir var. Siz bu şehirden çıkıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Ve buradaki insanlar farklı, araba şekilleri farklı, polisleri farklı, kuralları farklı, her şeyleri farklı olarak düşünün. Ve buradan buraya geçtiğiniz zaman, tabii şimdi Amerika ile tam olmuyor çünkü arada bir okyanus vesaire var. Bizim Türkiye'de görmüş olduğumuz kültür çok farklı. Buraya geliyorsunuz, burada yaşayan insanlar çok farklı arkadaşlar. Bunlara bir alışma süreci gerekiyor. Ben ilk gelir gelmez ne yaptım? Zaten YouTube'da beni izlediğiniz için milyon kere anlatmaya gerek yok. İşte komilik yaptım, Uber yaptım, onun dışında Amazon yaptım, DoorDash yaptım. Daha sonrasında kendi şirketimi kurdum, video işleri yaptık. Daha sonrasında düğün çektik, müzik videoları çektik. Sonra bootcamp'e gittim, bootcamp'ten mezun olup şu anki yapmış olduğum işi IT yapmaya başladım son 3 yıldır. Ve aynı şekilde üniversitede zaman bam diye geçmişti ya arkadaşlar. Buraya geldim 6 yıl oldu. 6 yıl içinde zaman aynı böyle geçti. Çok hızlı geçti. Bence bunun nedeni çok fazla hani durup kendime zaman çok fazla ayırmamam. Sürekli yani bir hustling modunda olmam. İnsan kendini meşgul ettiği zaman gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Şöyle düşünün. Mesela bir işte çalışıyorsunuz. İşte hiç zevk almıyorsunuz. Çok sıkıcı bir iş sizin için. Sürekli saate bakıyorsunuz. Zaman geçiyor mu? Geçmiyor. Ama burada olay biraz daha farklı arkadaşlar.
Çünkü birazcık da doların hani farkı var. Dolar TL karşısında güçlü. Ben ilk geldiğim zaman dolar 4'tü arkadaşlar. Şu an zaten kaç oldu ben bilmiyorum. 35 mi oldu en son? 34 falandı galiba. Yani bayağı bir fark var. Geldiğim zaman bir tane araba almam gerekiyor. Türkiye'de hiç arabam olmamıştı 24 yıldır arkadaşlar. İlk arabamı 24 yaşında ben burada aldım. Daha sonrasında hep ailemle yaşamıştım. O yüzden sorumluluklardan bir haberdim yani. Yok kiradır, faturalardır, odur budur. Hiç ilgim alakam yoktu. Buraya geldik, kira verdik, araba aldık, faturaları ödemeye başladık. Bir anda borçlanmaya başladım arkadaşlar. Burada da sonuçta TL kazanmıyoruz, dolar kazanmamız gerek. Hayatımızı o yüzden hızlandırmak için kendimi hustling moduna aldım ve 6 yıl geçti. Ve şimdi 30 yaşına girdik. Neler düşünüyorum sizlere bunu söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar herkesin hani deneyimleri farklı. Benim deneyimim biraz farklı oldu. Çünkü hani yetiştiğim bölge hani birazcık da imkansızlıklardan dolayı ben sürekli çalışmak zorunda kaldım. Hani onun dışında sizin ailenizin durumu iyidir ya da farklı bir şekilde hani para yapabiliyorsunuzdur. Durumunuz iyidir. Sizin büyük ihtimal hayatınız çok daha farklıdır arkadaşlar. Dediğim gibi ben yani 17 yaşından 30 yaşına kadar sürekli çalıştığım için benim hayatım bu şekilde oldu. Hustling modunda oldu. Aslında bir yönden de iyi oldu çünkü çok güzel bir iş disiplini edindim arkadaşlar. Bir dakika ağzım kurudu. Bir de bu tarz yerlere sıfırdan geldiğiniz zaman gerçekten iyi zevk alıyorsunuz. Hani bu zevki yaşayabilmeniz için de zaten sıfırdan gelmeniz gerekiyor. O yüzden kendimi iyi hissediyorum. Benim 20'li yaşlarda arkadaşlarım vardı. Adamlar günlük 100-150 lira kazanırdı. Tabii o zamanlar 100-150 lira güzel para. Adamlar akşamında onu harcardı ya da bir ay çalışır, bir ay başka yere gider, orada harcardı vesaire. Para biriktirmeyen insanlar da vardı. Ama onun yanında biraz da benim gibi düşünen, hani benim çıktığım yerden çıkan, sürekli hustling modunda olan insanlar vardı. Çok aslında o kadar uzağa gitmeye de gerek yok. Ben ilk Amerika'ya geldiğim zaman biliyorsunuz roommate'lerime bakmış olduğunuz zaman mesela Abdullah'dır, Mustafa'dır, onun dışında işte yanımdaki bir sürü arkadaşlar hepsinin tek tek ismini saymayayım. Yani biz hepimiz buraya geldik, sıfırdan başladık ve şu an herkesin evi ve arabası var ve güzel bir bazıları evlendi. Güzel bir hayatları var arkadaşlar. Tabii bu tarz şeyleri sıfırdan gelip yapmak dediğim gibi hem güzel hissettirdi hem de bunu yapmak biz zorundaydık. O yüzden benim deneyimim biraz farklı oldu. Burada kimseyi yargılamıyorum yani aileden de size güzel bir para geliyorsa gidin abi yiyin ezin. Size mutluluklar diliyorum ama bizde öyle olmadı süreç. Her neyse arkadaşlar 30 yaşımda nasıl hissediyorum? 30 yaşında aslında kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi zaman böyle geçti. Sürekli çalıştık ettik. Tabi arada yani hafta sonunda dışarı çıktık ettik onları saymıyorum ama hani kafa olarak sürekli onu yap Okan, bunu yap Okan, bak şurada şöyle bir opportunity varmış, orayı da bir araştır bakalım oradan bir şey çıkıyor mu, şunu yap derken yani zaten son 6 senedir hep 2-3 iş aynı anda götürdüğüm için sürekli bir üstümde stres vardı arkadaşlar. Ama şu an yavaş yavaş düzenimi kurmaya başladım. Baktığınız zaman zaten ilk defa tek başıma yaşamaya başladım bu arada. 30 yaşına kadar her zaman roommate ile ya da aileyle yaşamıştım. Birazcık para save'leyebilmek için. İşte bu zamanlar içinde aslında. O yüzden kendimi genç hissediyorum. Hani bazen arkadaşlar yorum atıyor. Abi ne zaman evleneceksin? Zamanı gelmedi mi diyor. Evi de yaptın diyorsunuz ama arkadaşlar zamanı gelmedi. Ben çünkü kendimi farkında o kadar çok olamadım. Sürekli iş güç yaparken hani böyle bir oturup düşünecek çok zamanım olmadı. Daha yeni düşünmeye başlıyorum yani. Bu eve taşındığımdan beri bir 4 ay oldu. Yani bir 4 aydır düşünüyorum ama onun öncesinde gerçekten hayatım çok yoğundu. Onun dışında dediğim gibi işte roommate'ler vesaire sürekli hani bir şey içerisindeydim. Kendime zaman ayıramıyordum. Ama şu an 30 yaşında kendimi iyi hissediyorum abi. Cebimde az çok biraz para var. Onu istediğim gibi harcayabiliyorum. Çocuğum yok, evli değilim, özgürüm. Zaten şöyle bir döneme bakarsanız bu dönemde evlenmek de çok zor. Hani evlilik masraflarını geçtim. Hani bir insanla ömür boyu bir hayat paylaşacaksınız ve bu jenerasyonda böyle birisini bulup ve bu şekilde kararlı olarak yolunuza devam etmek çok farklı bir yol. Ben şu an kendimi ona hazır hissetmiyorum. Dediğim gibi daha 4 aydır kendimi keşfediyorum aslında. O yüzden arkadaşlar evlilik muhabbetini şu an düşünmüyorum. Birazcık eğleneceğiz. Hazır daha yeni kendimize geliyorken, cebimizde daha yeni para geliyorken o parayı güzel bir şekilde harcamaya çalışacağız. Tabii şu an ben paramı çarçur edeceğim demiyorum. Daha önceki videoda sizlere demiş olduğum gibi yatırım olarak bir ev aldım şu an. Hani onun şu an çatısı yapılıyor vesaire düzenleniyor. Onu kiraya vereceğim. Oradan bir gelir elde edeceğim. Daha sonrasında 6 ay sonra hop başka bir ev. 6 ay sonra hop başka bir ev tarzında. Aslında kendime yine zaman vermiyorum ama öncekilere göre birazcık daha mantıklı hareketler yapabiliyorum. Çünkü cebimde birazcık para var arkadaşlar. Çalışmadan pasif şekilde para kazanmaya çalışıyorum şu an. Öyle olduğu zaman da zaten ilerleyen zamanlarda daha da rahatlayacağım. Yani şu an rahatladık deyip salmak yok. İlerleyen zamanlarda biraz daha yaşayabilmek için hala birazcık çalışmamız gerekiyor.
Her neyse size kısa bir video çekmek istedim. Yani 30 yaşında ne hissediyorum? Bence bunu aranızda merak edenler vardır diye düşünüyorum. Beni yıllardır izliyorsunuz. Yıllardır size iş güç konuştum ama hiç böyle karşınıza oturup da bir sohbet muhabbet çok fazla yapamadık arkadaşlar. Yani öyle halimden memnunum. Hani eskiden yapmış olduğum şeyler için de iyi ki de yapmışım diyorum arkadaşlar. Çok güzel bir tecrübeydi. Bakalım 30 yaşından sonra 40 yaşına kadar zaman yine böyle mi geçecek? Başımıza neler gelecek? Bunları YouTube videolarında görürsünüz. Ben şu an hala video çekiyorsam bir 10 sene sonra da hala video çekmeye devam ederim büyük ihtimal. Duman gel seni alalım. Duman Paşa. 10 sene sonra seni görebilecek miyiz Duman? Kedilerin ömrü bu arada ne kadar oluyordu arkadaşlar? Bir 10-15 sene oluyordu değil mi? Herhalde Duman 10 seneye dede olur. Umarız. Geçen arkadaşlar Duman hastalandı. Ben Amerika'da 6 yıl boyunca hastaneye her bir kere gittim. Kolum kırıldı. O da sigortam vardı Allah'tan o zamanlar. 200-300 dolar yırttık ama onun dışında hiç Amerika'da hastaneye gitmedim. Ama geçen sene Duman hastalanmıştı. Bayağı kötü olmuştu. Böyle kristalize oluyormuş galiba. Tuvaletlerini yapamıyor kediler. İşte Scottish'lerde, British'lerde görünen bir hastalık. Çok acil hareket etmeniz gerekiyor. Duman'ı öyle görünce burada bir veterinere götürdüm arkadaşlar. Orası kapalıydı. Daha sonrasında acile götürdük. Ve orada hemen ameliyat olması gerekiyordu. Ve acil olduğu için, gerçi kedinin sigortası yok ama yani acil olduğu için sigorta olsa da kabul edilmiyormuş. Ve orada hani Duman'ın kurtulması için güzel bir masraf yapmıştık kendisine. Tabii ben bunu masraf olarak görmüyorum. Kendisini çok sevdiğim için yani kedinin tüyleri de ağzıma girdi. Yani o zaman 3500 dolar para vermiştim arkadaşlar. Sırf bir gece kaldı, sabahına çıktı, eve geldi 3500 dolar. O yüzden aranızda kedi köpek besleyenler varsa aslında veterinere gidin, sürekli gösterin. Ben göstermemiştim, sadece ilk aşılarını olmuştu ama sonrasında dediğim gibi ameliyat olmak zorunda kaldı arkadaşlar. Ve burada bilmiyorum, fiyatlar bana çok yüksek geldi. Gerçi hani siz bir hastaneye gittiniz, burada bir ambulans çağırsanız yine 1000 dolara patlıyor. Ama işte kedi olunca ve kedilerimi ben çok seviyorum. O yüzden acil bir müdahale yapmamız gerekti. O yüzden dedim hani 10 yıl sonra Duman'ı burada görebilir miyiz? Bilmiyorum. Ben elimden geleni yapacağım ama bakalım, umarım kendisini görürüz. Aranızda kedi beslemeyenler varsa şöyle bir kedi alın ve gerçekten kafanızın ne kadar rahatladığını göreceksiniz. Şöyle baktığım zaman mesela adam boş boş yatıyor orada. Şöyle bakıyorum, ulan diyorum ben burada o kadar iş yapıyorum, sen nasıl yatabiliyorsun diyorum. Bir seviyorum. Bir de şunun tipe bak mesela. Hiç sevilmeyecek bir tipi var mı şunun? Neyse arkadaşlar, lafı iyice uzattık. Dediğim gibi hayat yeni başlıyor. Yani 30'a geldik, daha hayatımız bitmedi. Hani kadınlarda milf derler ya, hani böyle milfliğe doğru gidersin 35-40 yaşında kadınlarda. Erkeklerde de dilf diyor. Benim hedefim yani 40 olur, 50 olur, 60 olur hiç fark etmez. Her zaman formumu korumak, yani güzel bir formda, vücudumun iyi bir formda olması, mental olarak disiplinli olmak, sağlıklı olmak. Böyle arkadaşlar, yani hayat güzel. Umarım hepinizin hayatı da güzelleşir. 40 yaşında görüşmek üzere, bir 10 sene sonra tekrar bir video çekeceğim. Bakalım aynı düşünceleri paylaşıyor muyuz? Hep birlikte görürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Boğazımda kaldı, yaşayamayacağız herhalde. Görüşürüz.